Sistem baştan böyle kurulmuş. Uzun boylu erkeklerin işi gerçekten bu kadar kolay mı? Ve sen bunu fark etmeden tam olarak ne kaybediyorsun? Çünkü bazı erkekler sadece var oldukları için kapılar açılıyor. İş mi? Kolay. İlişki mi? Kolay. Saygı mı? Bedava geliyor. Sen ise aynı şeyi elde etmek için 2 kat çaba harcıyorsun. Aynı zekaya sahipsin, aynı çabayı gösteriyorsun. Belki onlardan çok daha fazla çalışıyorsun bile ama sonuç hiçbir zaman aynı olmuyor. Kapılar onlara açılıyor, sana kapalı duruyor. Bu senin hayal gücün değil. Bilim de bunu söylüyor ve bu sistem sandığından çok daha yerin bir yerde işliyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor ve bunu kim kurdu? Sen sanıyorsun ki bu sadece kadınların tercihi. Ama gerçek çok daha karanlık bir yerde saklı. Bilim buna halo etkisi diyor. Uzun boylu bir adam odaya girdiğinde beyin otomatik karar veriyor. Güvenilir, güçlü lider. Bunu o adam kazanmadı, hak etmedi, sadece var oldu. Hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey yapmadan o da onu zaten kabul etti. Sanki görünmez bir el her kapıyı önceden açıp bekliyordu. Düşün, o adamın karşısında sen oturuyorsun, belki daha zekisin, belki daha çok çalışıyorsun, belki çok daha iyi fikirlerin var ama o da onu gördü. Seni henüz görmedi. Bir kelime bile konuşulmadan karar verildi. Bu halo etkisi sadece o anı değil, tüm ilişkiyi şekillendiriyor. Terfiler, fırsatlar, güven, hepsi o ilk saniyedeki otomatik karardan besleniyor. Ve sen bunun farkında olmadan her gün bu sisteme karşı savaşıyorsun. Dünyanın en büyük şirketlerinin yarısının CEO'su 1.80 üzerinde. Oysa erkeklerin yalnızca %14'ü bu boya sahip. %14, %50'yi yönetiyor. Bu tesadüf değil. Bu sistemin işleyiş biçimi. Her santimetreye, her fırsatta sessizce işe yarıyor. Toplantı odasında, sokakta, yemek masasında, her yerde. Ama iş dünyası buzdağının sadece görünen kısmı. Bu sistem çok daha acımasız bir yerde işliyor. Nerede mi? Cevap tanışma uygulamalarında saklı ve rakamlar seni rahatsız edecek. Kadınların %49'u filtrelerini 1.80 olarak ayarlıyor. Dev bir kadın kitlesi yalnızca %14'lük küçük bir erkek grubunu kovalıyor. Ve bu grubun %75'i zaten ilişkide. Ortada ne kalıyor? Çok az erkek, çok fazla kadın. O erkekler seçiyor, geri kalanlar seçilmeyi bekliyor. Seçilmeyi beklemek ise kendi başına bir kayıp. Çünkü beklerken hayat akıp gidiyor. Yıllar geçiyor ve sen hala sebebini bilmeden kaybediyorsun. Sen sanıyorsun ki kadın bilinçli seçiyor ama beyin çok daha sinsi çalışıyor. Ben de bunu yaşadım. Yıllarca neden bazı erkeklerin önünde kapılar kendiliğinden açıldığını anlayamadım. Aynı ortamda aynı kelimelerle konuşuyorduk ama o da onlara farklı okuyordu. Onlar konuşmadan önce zaten kazanmışlardı. O farkın adını öğrendiğimde her şey yerine oturdu. Araştırmalar gösteriyor ki yine kadınlar uzun boylu bir erkeği gördüklerinde çekici mi yoksa sadece uzun boylu mu olduğunu ayırt edemiyorlar. Beyin adeta kısa devre yapıyor. Boy güzelliği eziyor, zekayı eziyor, kişiliği eziyor. Kadın bunun farkında bile değil. Bilinçaltı kararı çoktan verilmiş oluyor. Sen ortalama boylusun, çirkin değil, ortalama ama sistem seni görmüyor. Görünmez olmak, çirkin olmaktan çok daha ağır bir yük. Çünkü çirkinliği en azından fark ederler. Seni fark etmiyorlar bile ve fark edilmemek insanı içten içe bitirir. Bunu yaşayan her erkek bilir. Peki bu sistemde kazanmak gerçekten mümkün mü? Mümkün ama kimse bunu açıkça söylemiyor. Sen sanıyorsun ki boy her şeyi belirliyor. Gerçek şu, boy sadece başlangıç noktasını belirliyor. Bitiş noktasını sen belirliyorsun. Ve bu fark her şeyi değiştiriyor. Bir araştırma şunu ortaya koydu. 1.70'lik bir erkek kadı gözünde 1.80'lik biriyle eşit çekiciliğe ulaşmak için yılda 100 bin dolar fazla kazanması gerekiyor. Toplam 250 bin dolar. Amerikalı erkeklerin sadece %5'i bu rakama ulaşabiliyor. Kulağa imkansız mı geliyor? Ama şunu düşün. Boş satın alamazsın. Para kazanabilirsin, beden inşa edebilirsin, çerçeveyi ele geçirebilirsin. Bunların hepsi senin elinde. Boy değil. Sistemi çözen erkekler şu 3 şeyi yapıyor. Bedeni inşa ediyorlar. Kısa boylu ama kaslı bir erkek, uzun boylu ama bakımsız birini çok geride bırakıyor. Kas kütlesi boy dezavantajını kısmen siliyor ve kısa boyda kas yapmak daha hızlı, daha görünür sonuç veriyor. Serveti büyütüyorlar. Para tarihin her döneminde en büyük eşitleyici olmuştur. Zengin kısa erkek, fakir uzun erkekler her zaman daha fazla seçeneğe sahip olmuştur. Bu değişmez bir kuraldır. Çerçeveyi ele geçiriyorlar, odaya giren en uzun adam değil, odayı kontrol eden adam kazanıyor. Çerçeve öğrenilebilir bir beceri ve çoğu uzun boylu adam bunu hiç öğrenmemiştir. Çünkü gerek duymamıştır. Çoğu erkek bunu göremez. Sen şimdi görüyorsun. Peki bu bilgiyle ne yapacaksın? Sistem seni baştan dezavantajlı olarak doğurdu. Bu gerçek ve bunu değiştiremezsin. Ama tarihin en etkili erkeklerinin çoğu ortalama ya da kısa boylu. Bu adamlar dezavantajlarını gördüler, kabul ettiler ve o dezavantajı yakıta çevirdiler. Engel onları daha sert çalışmaya zorladı. Daha zeki oynamaya zorladı. Dezavantaj onları bitirmedi, onları inşa etti.
Beden senin kontrolünde, servet senin kontrolünde, zihin senin kontrolünde. Boy değil. Sistem baştan böyle kurulmuştu, söyledim. Ama oyunu kimin kazanacağını sistem belirlemiyor. Çoğu erkek bunu 10 yıl sonra anlıyor. Sen şimdi anladın bunu.